dijital platformlar çoğaldı. Bu film yani platformlardaki içeriğin eleştirisi nasıl etkiledi? Şöyle söyleyeyim sana. Bütün film eleştirmenleri PR'cıya dönüştü. Çünkü çocuklar YouTube'a koyarsam filmimin değeri azalır, kıymeti azalır diye bir kafaya girmişler kısa filmciler. Koymuyorlar. Böyle link falan yollarlardı abi izle falan filan diye. Bakıyorsun mesela böyle yabancı kısalara bir yerde yarışıyor tak ondan sonra zaten her yerde izlenir hale geliyor. Bu erişimi bu kadar sınırlamak iyi bir şey değil. Çok manasız. Ya Türkiye'deki film festivalleri artık nasıl geçeceği 3 aşağı 5 yukarı aynı yani. İşte böyle filmler izliyoruz. Hepsi birbirinden sıkıcı. Yani hani festival kelimesi duruyor ama hani içerikte ne kadar bir festival coşkusu yaşanıyor. Masada Sanat. Masada Sanat'ın yepyeni bölümleriyle yine beraberiz. Bugün yine yanımda çok değerli bir arkadaşım ve konuğum Murat Tolga Şen bizimle. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Memleketli olarak da. Evet, aynen yani böyle şey. O kontenjandan mı çağrıldım? Tabii canım ben de. Yok. Ben de kendi kanalımda bir ara öyle kanka kontenjanı diye bir şey yapmıştım. Bizde Ama- liyakat yok abi. Eyvallah. Memnun oldum. Evime de yakınmış. Ona daha çok memnun Daha oldum çekim yaptığınız yer. Hoş bulduk. Hoş geldin. Direkt hemen sorularla başlayalım. Olur. Festivalden geldi. Nasıl geçti? Ya Türkiye'deki film festivalleri artık nasıl geçeceği 3 aşağı 5 yukarı aynı yani. İşte böyle filmler izliyoruz. Hepsi birbirinden sıkıcı. Yani hani festival kelimesi duruyor ama hani içerikte ne kadar bir festival coşkusu yaşanıyor o şey değil. Hatta ben bu sene yeni bir tanım yaptım. Bizim artık bağımsız sinemamız, ulusal bağımsız sinemamız o kadar böyle silik işler üretmeye başladı ki çünkü para yok. Yani Döndüremiyor. yok yani Kültür Bakanlığı'ndan fon alsan da dışarıdaki fonlardan da beslensen de düzgün bir filmi çekmeye yetecek parayı toplayamıyorsun. Bu filmlerin biliyorsun bir gişe getirisi de yok. Dolayısıyla seyirciden dönen bir para da yok. O yüzden eldeki 3-5 kuruşla asla böyle çekilmemesi gereken, kimseyi de ilgilendirmeyen. Neden yaptınız bunu? Tabii yani tek dert şu olmuş abi. Festivale gidelim, yarışalım, yiyelim, içelim. Bir de ödül alalım, işte podyuma çıkalım, afili bir konuşma yapalım, dönelim. Fakat çok sıkıcı. Bir de bu sıkıcılık artık şuna evrilmiş. Mesela uluslararası seçkide acayip iyi filmler vardı. Çok görmek istediğim filmler vardı. Ama çakıştığı için gösterimler ulusal yarışmayı da eleştirmen olarak takip etmek zorunda olduğum Kaldı için için. o filmlerin çoğunu izleyemedim. Yani bizim ulusal yarışmamız uluslararası seçkideki iyi filmleri takibin önünde bir tıpa görevi yaptı ya. Böyle o hoşuma gitmedi mesela. Yanlış planlama aslında birilerinin. Evet bir de ben her sene bu aslında daha önceden de düşündüğüm bir şey. Her sene de Adana'da, Antalya'da aynı şeyi söylüyorum. Ben bu yıl ulusal yarışmayı takip etmeyeceğim. Uluslararası yarışmadaki filmleri ya da seçkideki filmleri izleyeceğim. Kısaları izleyeceğim. Belgeselleri izleyeceğim. Kısa belgesel tarafı iyi bu arada. Yani ama mesela bu kısa çocuklar uzun metraja geçince onlar da bir şey yapamıyorlar. Yani orada da bir foslama oluyor. Ben her şeyi abi parayla ilişkilendiriyorum artık. Ya para yoksa sinema yok ya. Çok yani zor, çok zor. çok acayip bir fikrin olması lazım. O çok acayip fikir de bizde çıkmıyor çünkü ya işte bakıyorsun yani mesela hani author yönetmen yani kendi yazmış, yönetmiş, kurgulamış vesaire. Fakat abi hani bu çocuk kitap okumamış, doğru dürüst film izlememiş, televizyon seyretmemiş. Yani beslenmemiş. Beslenmeden de çıkardı. Olmuyor yani. Bir yere kadar Kursağında neyi özümsüyorsun yani? Arı 1000 tane ağaç geziyor da çiçek geziyor da bal yapıyor ya. İşte bu çocukların kursağında bir şey olmadığı için ortaya çıkan işlerde olmadı yani. Peki abi şeyi sorayım ben. Hazır biraz da dedikodu mahiyetinde sormak istiyorum. Film festivallerine gidildiği zaman çok güzel fotoğraflar ve videolar çekiliyor. Sen gidiyorsun abi filmi seyrediyorsun. Evet. Ama insanlar geri dönüyor. Neden abi bu? Anlamadım bir daha sor. Hani film festivallerine gidiyorlar. Board'un önünde Evet. bolca fotoğraflar çekiliyor. Tabii. Şık Ha. şık fotoğraflar çekiliyor. Sonra herkesi uçaklarda ya da eğlenirken görüyorum. Evet. Ama film festivallerini izleyenlere baktığımız zaman story'de sadece seni gördüm mesela. Benim takip ettiğim birçok insanın içinde. Ha. Hani şunu da demeye çalışıyorum. Yani orada sadece boy göstermek, varlığını hissettirmek bir okey de filmler gerçekten festivallerde izleniyor mu? Şöyle Ya mesela doluluk nasıl? şöyle söyleyeyim sana. Yani Antalya'nın kendi seyircisi var. Adana'nın da vardır. Ama bir zamanlar mesela Anadolu'da çok festival vardı. Malatya'da vardı, Elazığ'da vardı, şurada burada vardı. Onların seyircisi olmuyordu. Onları yine biz İstanbul'dan gelenler salona girip izliyorduk. Fakat ben kendi mesleğim açısından bir eleştiri yapayım. Şimdi sinema yazarlığı
böyle bir filtreden geçerek olabildiğin bir şey değil. Yani mesela hani bir şeyler yapıyorsun. 100 tane yazı yazdım şimdi başvuracağım falan. Öyle bir şey yok. Türkiye'de bir SİAD diye, Sinema Yazarları Derneği diye bir oluşum var. Oradakilerin de ne yaptı? Yani SİAD'ın da mesela 200 tane üyesi varsa 150 tanesi şu an hiçbir yerde ne yazıyor, ne çiziyor, ne video çekiyor. Ben hala yazıyorum. Hala video çekiyorum. Hala filmleri izliyorum. Bu arada başka kendi işlerimi yaparak, yani sinemayla alakası olmayan işler yaparak bu takibi de yapıyorum. Ama ben mesela Antalya'ya çağrılan ya da Adana'ya giden, ben gitmedim bu sene Adana'ya, arkadaşlarıma baktım. Yani çoğu hiçbir yerde yoklar. Ama oradalar. Bu da bir turizme dönüşmüş. Anladın mı? Mesela film festivalindeki bu işten sorumlu arkadaşa yazıyorsun. Ben festivalinize gelmek istiyorum. O da geçmişte yaptığın işlerin hatırına ya da sırf kırmamak için ya da sırf kontenjan var, hadi çağıralım deyip ve bu kapı fark edilmiş. Yani biri gidiyor Batuhan'a, bir blog açıyor. Blogda 3 tane yazısı var. Ben eleştirmen oldum deyip Hayırlı Altın olsun. Portakal'a başvurup gidiyor abi. 7 gün 8 gece bir otelde ağırlanıp bütün filmlere akredite olup partilere katılıp geri dönebiliyor. Yani bu adamı filmlerde arama zaten. Ha, bu adam filme girse ne olacak? Yazmayacak ki. Hakkında kelam etmeyecek ki. Mesela Hayır ama biz hani film üreticileri olarak da derdimiz kitleye ulaşmak ya. tabii Hani canım. izlenelim, bir eleştiri alalım, tepki alalım. Hani sonuçta bir sonraki filmde yapmayalım diye bir şey yapıyoruz yani. Ya mesela şöyle söyleyeyim, ben Ümit Ünal çok severim. Ümit Ünal'ın sinemasını, ustadır bana göre. Başından beri bu senaristliğini de çok takip ettiğim, sevdiğim bir sinemacı. Ümit Ünal'ın Evcilik filmi yarıştı festivalde. Başrolde de Öykü Karayel, Fatih Artman, işte Nejat İşler var. Nejat İşler aynı zamanda yapımcı. Çok iyi film, dört dörtlük. Filmi de beğendiğim için gece de uyku tutmadı otel odasında. Gecenin 3'ünde böyle kalktım, filme kritik yazdım. Ve Öteki Sinema'da yayınladık. Sonra baktım Ümit abi böyle her yerden paylaşmış, sağ olsun. Sonra şeyi fark ettim. Başka kimse yazmıyor abi. Ya 150 kişiyiz orada. Kimse yazmıyor ama. Film nasıl anlatılacak başka türlü insan? Bu arada geldim. Yani Portakal bitti. Herhalde dedim Portakal'dan sonra yazarlar. Küçük küçük bahseden olmuş ama o filmin kocaman 3 sayfa 4 sayfa bir kritiğe ihtiyacı var. Çözümlemesi de yapmak çok zevkli yani. Öyle bir senaryo. Katmanlı bir senaryo yazmış Ümit abi. Yok. Yani ben yaptım diye hani marifet bende, teşekkür beklediğimden değil. Anlıyorum. Ama film bu hafta vizyona girecek. Bak gecikmeden vizyona giriyor. Cuma günü vizyona girecek. Yalnız şu anda bu film. Yani bu filmin böyle yalnız bırakılmaması Nasıl gerekiyor. hani afişten mi anlayacak insanlar Evet, izleyecek? ondan sonra hani diyoruz ya bağımsız sinemaya kimse gitmiyor. Abi sen vazifeni yap. Yani sinema yazarının, eleştirmenin ya video çekeceksin ya işte Instagram'ında bahsetsen, tweet atsan bile oluyor yani. Türkiye'de biraz bununla ilgili şey, hani ben sana bazen Instagram'da yazıyorum ya, abi benim filmleri boklasana diyorum, hani insanlar izlesin diyorum. Mağdur edebiyatı çok hızlı çalışıyor çünkü Türkiye'de. Evet, o talep çok gelmeye başladı Evet bu abi, arada. hani ben talep istiyorum, özellikle istiyorum, çok işime yarayacak diye bakıyorum. Çünkü şöyle bir noktası var. En son işte biz bir laboratuvar serisi hazırlıyoruz ya, altılı. İşte hani Erdal abinin, Erdal Özyağcılar'ın da seslendirdiği sağ olsun. Bir çevre filmi yaptık işte. Bu çevre konulu bir film yaptık. Ve ülkemizde bu konuyla ilgili cuk oturan bir festival buldum. Tabii biz bu festivali filmi yaparken, bu filmin amacı tabii bir kamu yararına bir şey yapmak istiyoruz. Ve ilgi uyandırsın diye YouTube'da da açık bırakıyoruz. Maksadımız hani etkileşim almak. Şimdi biz akademi festivaline göndermiyoruz ya, hani yerini de biliyoruz konuyu, bu konudaki yerini. Ancak Türkiye'deki birçok festivalde çok ilginçtir ki o madde var. Diyor ki YouTube'da yayınlanmayacak. Bir de ilk benim festivalimde olacak. Evet. Ben bunu hala anlayamıyorum. Yani akademiyi anlıyorum. Hani bir iddiasının karşılığında bana vereceği bir katkı var. Sinema anlamında vereceği bir şey var. Türkiye'deki festivallerin buradaki tavrı anormal değil mi? Orada festivallere değil, festival yapıcılara Yapıcılarından odaklanman bahsediyorum. gerekiyor. Aynen öyle. Tabii. Ama o maddenin varlığının ne demek olduğunu haberleri olduğunu düşünmüyorum yani. Adana ile Antalya arasında bir rekabet var her zaman. Yani bu benim işte festivallere ben 2008'den itibaren gitmeye başladım. İşte 16 yıldır festivallere gidiyorum. 16 yıldır gözlemlediğim Adana ile Antalya arasında bir rekabetin olduğu ve enteresan bir şekilde mesela geçen yıl yapılamadı Portakal biliyorsun. 2022'de yapılan Altın Portakal'daki ekip 2023'teki o sansür krizi yüzünden kovuldu. Yani gerçekten kovuldular, yani işi falan bırakmak değil, kovuldular. Ve bu ekibin hatırı sayılır kısmı Adana'ya geçti bu yıl. Adana'nın yürütücü, idareci kadrosuna girdi. Ve
garip bir şekilde bu yapanlara göre konuklar da değişiyor. Mesela eskiden Antalya'ya gitmeyenler, eskiden Adana'ya gitmeyip Antalya'ya gidenler şimdi Antalya'ya gelmeyip Adana'ya gidiyorlar. Yani böyle şey var, böyle kraliçe arılar var Türk sinemasında. Ve bu kraliçe arıları takip eden bir sürüsü var. Bu sürüler kim hangi festivali yapıyorsa şey yapıyorlar, yani festivaller arası yardımlaşma, dayanışma gibi bir şey söz konusu değil. İşte iyi filmler bana gelsin diye, yani ödülü de çok fazla arttıramıyorlar biliyorsun. Yani işte 2010 yılında 300 bin lira ödül veriyordu Antalya. 2010 yılının 300 bin lirası büyük paraydı abi. Neredeyse bir film çekmene yetiyordu. Evet. Yani o zaman 300-400 bin liraya çok büyük para. Bir bağımsız sinemacı bir film yapıyordu. Ya çok basit hesap. Evet. O zamandan dolarına düşün. Bugünün dolarına çarpın, belli olacak orada. Şimdi mesela bu seneye kadar yine 300-350 bin lira veriyorlardı. Zaten ödül artık... Abi kısa filmlere 10 bin lira veriyor. Ben diyorum ki abi çocuklar yemek mi yiyecek yani? Evet. Hani, ne yapacaksın 10 bin lirayla? Evet. Hatta ben şimdi bu ödüller o kadar küçük ki şunu düşünüyorum. Festivallere başvurayım. Öteki sinema adına mesela tür sineması örneği olan kısalara falan filan yok. Ben de ödül vereyim. 10 bin, 20 bin. Vereyim yani, ne olacak? Tabii. Tamam mı? Yani, ama ben ödül vermeyi düşünüyorsam, herkes film çekmeyi düşünüyor sektörde, ben de ödül vermeyi. Ben ödül vermeyi düşünüyorsam demek ki ödül küçük. Bu ödüllerin büyümesi lazım. Bence bu kadar yüzlerce konuğa falan ihtiyaç yok. Gerekiyorsa beni falan da çağırmasınlar. Ama yani bu festivaller sinemacılar için ve seyirciler için. Biz ara unsurlarız yani, eleştirmenler. Sen yine bahsettiğin Adana, Antalya. Benim bahsettiğim onlar da bile değil. Aha. Yani ismini şimdi bile vermiyorum ama araştırabilirsiniz. Çok böyle marka olmuş, isminin kendisinin marka olmuş. Festivalin de artık yayılmaya başladığı festivallerden bahsediyorum. İşte 5.'si, 6.'sı yapılan festivallerden bahsediyorum. Haliyle şöyle bir noktaya geliyor. Diyor ki Türkiye'de ilk bende olacaksın, bir de başka festivale de gitmeyeceksin. Evet. Abi o zaman sen benim filmimi satın al. İstediğin gibi kullan. Evet. Yani bir de şunu da anlamıyorum. Bir de şunu da beni de eleştirin lütfen bu konuda. Yani burada sohbet ediyoruz diye söylemiyorum. Abi çok basit, futbolla değerlendirmek istiyorum konuyu. Bir futbol takımı iyi ise Süper Kupa'ya da gidiyor, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Evet. Abi Adana'da da yarışır, Antalya'da da yarışır, Akbank'ta da yarışır, başka bir yerde de yarışır. Sadece akademi, eğer bir şeyi aldıysan artık dünyada bununla ilgili bir durum, oradaki challenge başka. Ki bak benim tavrım şu, orada da bile bence artık yarışmalı. Bunu hatta biz yaşadık. 2018 yılıydı. Moment'la yarıştığım zaman da Londra'daydım. Bizim en iyi film ödülünü alan filmle ilgili ben festival sahibiyle artık kurulla arkadaş olmuştuk. Ya dedim ki bütün ödülleri keşke ona versiniz. Çok iyiydi falan filan. Böyle sohbet ettik. Oscar'dan en iyi kısa film ödülü aldı film. Zaten böyle olmalıydı. Yani o film yok oraya giremez. Oraya girdiyse buraya olamaz. Niye olamaz abi? Zaten artık çağımız içerik üretme çağı. Yani video üretme çağı. Hani az önce kameralarda da kapalıyken hani konuşuyorduk ya. Zaten çok hani film de o kadar üretilmiyor. Hani Hollywood'un dışında hani belki de onlardan bahsedersin. Hani buralarda zaten zor üretiliyor. Bırakın her yerde yayalım yani. Hani kim iyi ise o yayınlansın ve önü açılsın o insanlara yani. İşte böyle çünkü çok emek var yani. Festivallerin böyle bu filmlerin erişiminin sınırlayıcı bir yapısı var. Kendinden ibaret bırakıyor yani. Vallahi yani yönetmeliklerin değişmesi lazım. Bana da saçma geliyor yani YouTube'da yayınlanması şu bu falan. O yüzden bir zamanlar bunları yazdım. Hani var ya o eşofmanlı Şevket Hoca. Biz bunları yazdık. Bunları anlattık. Bunları anlattık. Bunları yazılarımızda yazdık. Yani gerçekten yazdım bunları. Şöyle bir şey var. Türk kısalarını mesela YouTube'da ya da sosyal medyada bulamazdım ben eskiden. Ya merak ediyorum filmi. 2 yıl önce bir yerde ödül almış. Hala yok. Çünkü çocuklar YouTube'a koyarsan filmimin değeri azalır, kıymeti azalır diye bir kafaya girmişler kısa filmciler. Koymuyorlar. Böyle link falan yollarlardı. Abi izle falan filan diye. Bakıyorsun mesela böyle yabancı kısalara. Bir yerde yarışıyor tak. Ondan sonra zaten her yerde izlenir hale geliyor. Bu erişimi bu kadar sınırlamak iyi bir şey değil. Çok manasız. Yani açıklanmaz bu yani. Bir zamanlar bunu açıkladım. Demek ki yaptığı işe güvenmiyor. Hani o yüzden de genele yaymamaya çalışıyor falan diye de. Onunla da açıklanmaz. Onu yabancı festivallerde çok güzel yapıyorlar. Yani fee bedel alıyor. Sen filmine güveniyorsan parayı basıyorsun. Yakıyorsun filmini yani aslında anlamda. Paranı yakıyorsun, özür dilerim, filmin değil. Filmine güveniyorsan atıyorum $500'dır, $300'dır, $100 fark etmez. O rakamı veriyorsun. Hem festivale bir katkı sunmuş oluyorsun. Hem birinci ya da ikinci ödül alanlara da
Oradan öz kaynak sağlamış oluyorsun günün sonunda. O benimle ekonomim arasında dönmeli bence. Hani bir yarışmacı olarak kastediyorum şahsımla ilgili. Evet. Ama öbür taraftan hani içerik üretenlerin, hatırlarsan kısa kesik yaptığımız zaman seninle de konuşmuştuk biz. Bugünün en iyi yönetmenlerin o zamanlardaki ilk kısa filmlerinden ne olacağı çok belliydi zaten. Canım, Şimdi bir gün bir yönetmen adayının yani veyahut da geleceğe dair büyük işler yapmak isteyenler kendi kısa filmlerinden çıkartacağız onların ne olduğunu, nereden ne anlayacağız yani. İlk filmden ne çıkarttığını, minimum bütçeyle ne yapabildiğini göreceğiz Bak, zaten. ben Antalya'da mesela kısaları izledim, beğendim de. Ve hangi genç yönetmen olarak geliyor onu da gördüm. Ama benim gördüğümü jüri göremiyor. Onlar gittiler, sevdikleri, hoşlaştıkları, yani benim de aslında arkadaşım olan birine ödülü veriverdiler. Yani halbuki cesaretlendirmeleri gereken kişi geleceğin yönetmeni olmalı. Evet. Yani kimse kısa çekerek devam etmiyor. Ya bırakıyor ya da uzun metraja geçiyor. Ya şimdi düşünsene Martin Scorsese'ye kısadan dolayı ödül veriyorsun. Yani. Çok ihtiyacı vardı. Aynen neyse. Ama işte abi yani o jüri dağılımları falan bunun için 5 saatlik bir video çekmemiz lazım. Yani mesela Evet. Antalya jürisinde 2 tane oyuncu var. Jüride niye 2 oyuncu var? Onu ben de anlamıyorum. Tamam mı? Ben onu anlamıyorum. Ben Yani. onu hala anlamıyorum. Ve yani şunu da bak, burada kendi mesleğime kötülük yapayım mı? Niye bütün film festivallerinin yönetmeni, direktörü, şusu busu, sinema yazarı? Burada bir sıkıntı var yani. Sinema yazarları kendi işlerinden para kazanamadıkları için buralardalar. Oraya yani. giriyoruz. Tabii canım, Adana'da da, Antalya'da da. Ha bu arada iyi de öldürüyoruz, hakkını da veriyoruz. Deniz Yavuz mesela Antalya'da bu sene acayip zor bir işin altından müthiş eleştiriler alarak ama yüzünün akıyla çıktı bana göre. Canavar gibi festivalde abi. Kimse laf çakmasın. Sonra bazı saçma açıklamalar yapan oldu. Onu Deniz'e ihale etmeye gerek yok o açıklamaları. Peki abi hemen bir yandan da şunu konuşalım. Biraz önce de şeyi konuşmuştuk ya. Kısa film festivallerinin sinema dünyasındaki yeri hakkında ne düşünüyorsun? Bunu biraz bahsettik. Peki yeni yeteneklere gerçekten fırsat sunuyor mu bu? Yani Türkiye'deki kısa film festivallerinde benim gözlemlediğim genel aynı konular etrafında geziyormuş gibi geliyor. Evet. Sen buradan yönetmenlere, yönetmen adaylarına bir fırsat doğar mı diye düşünüyor musun? Ben kısacılara önce bir yöntem tavsiye ederim. Mesela şimdi İzmir'e gideceğim Kasım ayında. Altın Kedi var orada, İzmir Kısa Film Festivali. Bana göre bu ülkedeki en sağlam kısa film festivallerinden biri. O kadar seviyorum ki bu festivali, kendim gideceğim. Yani festivalin bütçesini sarsmamak için dedim ki ben kendim otelimi ayarlıyorum. Kendi aracımla da geliyorum, gidiyorum. Sadece bana film akreditasyonu verin. Zaten artık bütün festivallere bu şekilde katılmak istiyorum. Çünkü festivallerin o senden beklediği diyet var ya, hani kolunu kesip vermeni şey yapıyor. Biz seni ağırladık bak burada 7 gün falan, düzgün yaz falan, eleştirme festivali. Bence onlara da gelemiyorum biliyorsun. O yüzden kendi paramla gider gelirim. Ben kısacılara bir yöntem tavsiye ederim. Kısa filmlerini sadece kısa film festivallerinde yarıştırsınlar. Altın Portakal, Altın Koza. Mesela biliyorsun Altın Koza'da yaptıkları skandal yani. Önce ulusal uzun metrajın ödüllerini verdiler. Canlı yayın bitti. Bütün salon boşaldı. Belgeselciler de kısacılar kendi kendilerine ödül aldılar abi orada. Ne gerek kaldı artık ona? Ha bak, salondakileri de ayıp. Oradaki sinema yazarları da çok ayıp etmiş falan filan. Ha şey yaptığın zaman, sorduğun zaman mangalda da kül bırakmazlar bu Adana'daki arkadaşlarımız. Türk sinemasını, Türk sineması da değil, Türkiye sinemasını onların deyimiyle kurtaracak kişiler bunlar vesaire, ama al işte ayıp. Abi kısa, yani taş yerinde ağırdır diye bir şey var ya. Kısa film festivalinde değerlidir. Ve bu işi düzgün yapan birkaç yer var. İşte İzmir, Altın Kedi bunun başında geliyor. Orada yarışsınlar. Altın Portakal'a, Altın Koza'ya eş bir festival haline gelir böylelikle orası. Vermesinler abi. Altın Koza'ya film, belgesel vermesinler. Mesela Altın Koza bu ayıbı yaptıktan sonra Altın Portakal o hatayı fark etti, yapmadı. Önce kısa belgesel dağıtıldı. Herkes salonda mecbur zorunlu çakılı. Evet. En son ulusal uzun metrajı dağıttılar. Tamam mı? Zaten hani olması gereken de budur zaten. Hani ödülde de 3. verilir, 2. verilir, 1. verilir gibi. Çok basit. Aynen. Ama şu var bak Baturan, ben mesela kısa filmle uzun filmi ayırmıyorum abi birbirinden. Benim için tek ayırt edici özellik metraj. O kadar. Tamam, bunun dışında film olma haliyle ben söyleyeyim, mesela ulusal uzun metrajda Evcilik ve Mukadderat 2 film vardı. Geri kalanını komple 12 filmin 10 tanesi patates. Tamam mı? Ama
Kısada her seyrettiğim 2 kısadan bir tanesi iyiydi abi. Vay falan dedim böyle. İşte bizim Banu Bozdemir öteki sinema için kısacılarla Banu bununla röportaj yap, bu arkadaşla röportaj yap falan dedim. Çünkü onların sesini duyurmamız lazım. Ona da baktım mesela. Öteki sinemada baktım 200 tane kısacıyla röportaj yapmışız. Bu çocukların sesinin duyurulması lazım. Bunların film dışında da kendini ifade edebiliyor olması lazım. Fakat ne sinema sitelerinde, ne sinema dergilerinde, ne festivallerde ben kısacılara gereken değerin verilmediğini Mümkün değil düşünüyorum. zaten Türkiye'de. Halbuki şu var, sıkışıyorlar. Çünkü uzun metrajdaki abilerine, ablalarına bakıyorlar. Onların tariflerini almaya çalışıyorlar. O formüllerden yürümeye çalışıyorlar. Ama mesela Altın Portakal'da gördüm. O tariflere hiç uymayan bir tane film vardı. Ödül de aldı. Öyle işlere yönelmek lazım yani. Dijital platformların artışı sinema eleştirileri alanını nasıl etkiledi? Bunu şunun için soruyorum. Artık biz tüketiciler olarak like'ımız ve unlike'ımız var. Ve yapay zeka var içeride. Günün sonunda yani algoritma var. Benim önüme ona göre getiriyor. Senin yorumuna göre getirmiyor. Tabii. Bu sizin işinizde yok sayıyor mu aslında bir yerde? Yani biz aslında şunu mesela hani şunu da soruyorum. Yani biz IMDb puanına göre izlerdik ya. Evet. Hani hayatımız bunun üzerine giderdi. Ondan sonra burada 5 almış bilmem ne ya da başka sitelerin puanlarını da beğeniyor olurduk. Oradan da değerlendirdik. Bu puanlar neye göre oluşuyor? Sizlere göre oluşuyordu zaten. Şimdi ben sana göre değil de çok alakasız bir toplumun kendi geneline göre, bir ortalamaya göre benim önüme çıkartılıyor. Evet. Ya da işte verilen reklama göre. Bu konuda bir yorumun var mı? Şimdi dijital platformlar çoğaldı. Bu film yani platformlardaki içeriğin eleştirisi nasıl etkiledi? Şöyle söyleyeyim sana. Bütün film eleştirmenleri PR'cıya dönüştü. Film PR'cısına. Çünkü dijital platformlar harika partiler yapıyor. Çok eğlenceli. Acayip güzel içecekler veriyorlar, yiyecekler veriyorlar bu partilerde falan böyle. Bak ben buraların çok eğlenceli olduğunu kabul ediyorum. Para harcıyorlar. Paraları var çünkü. Mesela film festivali falan diyoruz ya. Para az olduğu için böyle ucundandır her şey. Portakal yani. suyu. Hani after party yaparlar ama hani dediğin gibi yani geç falan. Ama platform partileri öyle değil. Eleştirmenlerden de platformların bir beklentisi var. Yaptıklarımızı övün. Övün ki biz size parti davetiyesi göndermeye devam edelim. Ve ne yazık ki Türkiye'deki pek çok eleştirmen, çünkü Türkiye'deki eleştirmenler para kazanamıyorlar. Kazanamadıkları için de böyle bir partiye gidip hiç para harcamadan eğlenme fikri çok cazip geliyor. Övücüye yani eleştirmenden çıkıp övücüye geçiyorlar. Ama dediğin gibi eleştirmenler şöyle, bizdeki eleştirmenlerin sesi ne kadar çıkıyor, ne kadar ciddiye alınıyorlar. Ben söyleyeyim mi sana? Türkiye'de yazdığını okutan, yani yazı yazıp okutan ya da tweet attığı zaman ses getiren, videosuyla bir şeyleri böyle değiştiren, eden falan filan çok az insan var. Şimdi kendimi övüyorsam affet. Adana'ya gitti arkadaşlarımız mesela. Yüzlerce arkadaşımız Adana'da ettiler falan. Hiçbir şey olmadı. Sonra ben Adana'da Serenay Sarıkaya'nın o kapanıştaki bir şeyini eleştiren uzun bir tweet attım. Evet. Biliyorsun. Evet. Döndü her yerde. Patladı etti falan filan. Etki budur. Ben de eleştirmedim. Bu etki... Amacın o. Varlık amacın o Aynen. aslında. Bu etkiyi yani beni magazinci şu bu falan olmakla suçlayabilirler de abi ben sektörü konuşuyorum işte. Diyorum ki dizi oyuncusunu niye jüriye soktunuz? Bu magazin değil ki. Bu sektör eleştirisi. Evet. Tamam mı? Kadının magazin değeri olup olmaması beni ilgilendirmiyor o oyuncu hanımefendinin. Ben eleştirimi yapıp geçiyorum ve ses getiriyor. Ama bizdeki eleştirmenler orada değil abi. Şimdi bir konfor alanı var. Böyle rahat böyle işte kanepeye uzanmışsın. Üstüne bir battaniye çekmişsin. Festivale davet ediliyorsun. Platform partisine davet ediliyorsun. Suya sabuna değmiyorsun. Beğenmediğin hakkında hiçbir şey yazmıyorsun. Beğendiğini de öve öve böyle fezaya çıkarıyorsun yani. Oluyor Abi gidiyor bu peki işler. eleştirmenliğin dışında ne yapıyorsun sen? Biraz da onu da tanıyalım. Ben eleştirmenliğin dışında bir ayakkabı atölyesi, Abi ben bir resim atölyesinde çalışıyorum. Yalçın Gökçebağ diye bizim Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden biri. Bana göre resmin Fakir Baykurt'u. Tamam mı? Anadolu ressamı. Çok da sevdiğim biri. Benim için baba yarısı. Ben Okan Bayülgen'le çalışırken, onun oyununda oynarken Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası, Yalçın Hoca'nın oğluyla tanıştım. Gökçen Gökçebağ. O da çok iyi bir oyuncu. Çok da böyle deli bir adam.
Celal Ceren'de Şahan Gökbakar'ın arkadaşını oynayan. Ondan rol çalabilen adam yani. Aa, çok. Sonra Yalçın Hoca ile tanıştık, ettik. Sonra pandemi zamanında ben atölyeye gidip geliyordum. Atölyede çünkü işte viski içiyorduk, sohbet ediyorduk vesaire. Sonra işte ben bütün solaklarda olduğu gibi bir çizme kabiliyetim olduğunu hoca gördü. Dedi ki bana yardım eder misin? Böyle altyapı ressamlığı diye bir şey var falan filan. Olur falan dedim ben. Sonra öyle bir şeyler yaparken sonra biliyorsun ben Gölcük'te yıllarca ticaretle uğraştım falan. Hoca onu keşfetti ve ben geldiğim noktada şimdi atölyeyi yöneten, idare eden, hocanın sanat danışmanlığını yapan, onun resimlerinin satışını gerçekleştiren kişi oldum. O işi yapıyorum. Çok da zevk alarak, keyifle yapıyorum. Bir patron duygusu da yok yani böyle Yalçın Hoca'nın kişiliğinden kaynaklı. Okan abiyle de çalışırken de çok mutluydum. Ama iki iş bir arada olmadı yani. Bir yandan da yazıyorsun sonra. Bir yandan da yazıyorum, oyun yazıyorum, yazıları yazıyorum falan filan. O işleri yapıyorum. Yani öteki sinemaya yazılar yazıyorum. Resim atölyesini idare ediyorum. Videolar çekiyorum kendi kanalıma, YouTube kanalıma ama onlar çok böyle takvimsiz şeyler. Mesela bir hafta arka arkaya 4 video koyup 5 ay hiçbir şey koymadığım falan oluyor. Yetiyor zaten. Yani atölye tek başına çok meşgul edici bir şey. Ama keyifli bir meşguliyet. Yetiyor. Kalan zamanda da sinema yazarlığına devam. Peki abi sinema sanatının ticari başarıyla arasındaki dengeyi nasıl değerlendiriyorsun? Hani biraz da ondan bahsedelim istiyorum. Çünkü şu anda mesela burada mesela abimle hep şey konuşuruz. Hani o olaya daha çok sonuç odaklı bakıyor bu konularda. Ben film odaklı bakarken o diyor ki abi adam parasını kazandı mı? Kazandı. Sinemada bir ticareti var mı? Var. Ne konuşuyorsun diyor mesela bana. Oradan da değerlendiriyor. Bu da bence bakış açılarından bir tanesi. Sen ne düşünüyorsun mesela bu konuda? Yani Çünkü hani şey için söylüyorum. Vizyonla izleyici beklentisi arasındaki o hani çarpık bir durum mu yoksa eşlenik mi? ya ben şöyle söyleyeyim. Bence iyi yani gişe başarısı sağlayan filmler bazı örnekler dışında zaten iyi filmler. Seyirci beklentisiyle kesişir orada aslında. Bir gişeye film çeken insanın yapmak istediği şey. Ama bizde işte mesela Recep İvedik serisinin getirdiği bir formül var. Hap yap para kap formülü diyorum ben ona. Yani ucuz bütçe, ucuz prodüksiyon. İşte Şahan Gökbakar dışında herkes figürasyon falan böyle. O film mesela çok iş yaptı. 70'lerde de böyle filmler çekiliyordu. Recep İvedik tarzı filmler çekiliyordu. Aydemir Akbaş komedileri vardı mesela, kaba komediler falan ama buna ana akım olamıyorlardı. Ana akımda başka Yeşilçam filmleri, büyük prodüksiyonlar, işte Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray filmleri vardı. Bütün dünyada aslında mesela bir zamanlar çizgi roman uyarlaması filmler B-movie olarak çekilir. Yani düşük bütçeli prodüksiyon olarak çekilirdi. Ama şimdi ana akım sinemanın böyle en başta gelen şeyi oldu, unsuru oldu. Bizde de öyle abi. Bazı filmler böyle ana akım sinemayı temsil eder hale geldiği için kötü film yapma formülü sanki gişede başarılı olacakmış gibi düşündük. Ama o patladı. Yani Recep İvedik ve klonları patladı. Hatta Şahan Gökbakar'ın kendi son filmi bile neydi? Erdal ile Ece. 280 bin falan gişe yaptı ve durdu. O da aslında biliyorsun Disney için çekilen onun bir için dizinin parçalarının film olmaya çalışma hali. Bence hiç vizyona da sokulmamalıydı ama. Düzgün prodüksiyon, iyi senaryo, iyi oyunculuk. Mesela işte Mukadderat diye bir film var. Altın Portakal'da da yarıştı. Evet. Mukadderat vizyona girdiği zaman ben vizyonda başarılı olacağını düşünüyorum. Bizde senaryo sıkıntısı var abi. Düzgün senaryo yazılamadığı için prodüksiyonun geri kalanında zaten dökülüyor. Ama düzgün senaryo için de yani senaryoya para vermen lazım. Senariste kimse para vermek istemiyor. Ama verdiğin zaman da ortaya düzgün çok işler vasat rakamlar var çünkü ortada. Yani aynen böyle. Senaryo işini hallederse Türk sineması sonraki kısım yani mesela teknik bazı şeyler çözüldü bana göre. İyi ışık, iyi ses kısmında biraz şeyim ama iyi ışık kullanılıyor. Kurgucular falan düzgün çalışıyor, ediyor falan ama şey duygusu gelmiş yani biz ne yaparsak yer bu halk. Abi yok öyle bir şey. Bu halk bir 3-5 sene yiyor onu sonra elini ayağını sinemadan çekiyor. Bak şu an vizyon mesela dökülüyor. Gişeye bakıyorum ben böyle filmlerin gişelerine. Çok kötü abi dökülüyor yani. Birileriyle böyle sohbet ettiğimiz zaman şey konusunda böyle hani film çekelim değerlendirmesi yaptığımız zaman bir yandan platformların bazıları artık buradaki kameralar gibi
hani bir fotoğraf makinesinden biraz daha gelişmiş makinelerle işler üretmeye başladılar. Ve bazı platformlarda buna izin vermeye başladı. Evet abi, benim yakın arkadaşım Can Evrenol çıplak Yani serisini mesela. çekti mesela. iPhone'la çekti. Aynen öyle. iPhone 16 çıktı, yeni çıplak çıktı. sezonu gelebilir. Çok iyi. Bir yandan da şimdi ama bir taraftan da hala büyük makinacılar var. Hani Evet. ben işte Red istiyorum, Alexa istiyorum, ışıklarım şunlar olsun vesaire gibi. Prodüksiyonu bir de büyütmek isteyen ve hala o tarafı korumak isteyen bir taraf var. Peki ben olaya şuradan bakalım. Hani sen eleştirmen olarak buradan baktığında bu tarafla mı ilgileniyorsun? Neye göre analizini yapıyorsun? Tamamına göre mi yapıyorsun? Bunların içinde teknik ne tarafta? Hani bu senin anlatacağın şeyler çünkü üreticiler açısından da başka bir ufuk doğurabilir ya da yok abi ben yine de yerim sağlam Ben alayım en çok diyor. neye bakıyorum biliyor musun? İzlediğim şeyin zamansızlığına. Mesela izliyorum ya sinemada. Diyorum ki bu hoşuma bile gitse bu hafta bitecek yani. Bu hafta yani izledik, tükettik ve bir daha ileriye gitmeyecek bu. O yüzden de çok kıymetli gelmiyor mesela. Onun eleştirisini ona göre yazıyorum. Ama atıyorum mesela yere göğe sığdıramamıştım Dunkirk, Nolan'ın filmi. Ben seviyorum abi. Geçen akşam yine izledim işte. Ben seviyorum. Dunkirk abi, film yani. Sinema. Bir de hani o şey hani anlatım dilini de hani kırıyor ya. Kırdığı Evet. için benim çok hoşuma gidiyor. Bir de abi ben şeyi de seviyorum mesela. Sinemada izlediğim şeyin o televizyona sığmayan bir şey olmasını seviyorum. Yani büyük perde, sinema perdesi sadece televizyonda izlediğin şeyi orada büyüttüğünde bir anlam ifade etmiyor. Ama işte Nolan falan büyük sinemacılar kuşağının son temsilcisi diyeyim. Spectacular sinema kuşağının son temsilcisi. Dunkirk'te mesela öyle bir şey yapıyor ki abi. Öyle hava sahneleri, o kumsaldaki sahneler, şunlar öyle şeyler çekmiş ki. Mesela ben bunu ya sinemada, hatta IMAX falan izlediğimde ya da böyle evdeki projeksiyonla falan izlediğimde o filmi tekrar böyle şey yapabiliyorum. İçine girebiliyorsun. Televizyonda olmuyor mesela, tamam mı? İşte böyle sinema için çekilmiş, düzgün hikaye, iyi görsellik, iyi reji, senaryo. Bir yönetmenin mesela şunu görmeyi istiyorum ya. Bunu çeken yönetmen kendini bu filme adamış yani. Bu doğurmuş bu filmi. Çoğu öyle değil ki yani. İş olsun diye çekilen filmlerle dolu ortalık. Çünkü çok fazla film çekilebiliyor artık. Olanaklar çok genişledi. Dijital imkanlar sınırsız. Senle ben de mesela bu şeyi videoyu çektiğimiz ekipmanınla bir Hemen. sinema filmi çekebiliriz. Tabii. Ki görüyorum işte festivallerde. Çok fazla var. Ben diyor Canon 6D Mark II ile 3 ile çektim bu filmi diyor falan, işte lensini takıyor bilmem ne. Ben mesela kendi elimdeki bazı ekipmanlara bakıyorum, şaşırıyorum, çok güzel falan ama yok. Eğer iş sinema yapmaksa yine o büyük kameralar da bir yerde lazım. Ama tabii bizde öyle bir sinema yok bu arada. Bizde zaten öyle ben Hollywood ölçeğinde konuştum. Bizde öyle bir sinema yok abi. Bizde bizim bir 3 yıl hiç film çekmememiz. Biraz böyle susamamız lazım. Oturup böyle konuşmamız, sohbet etmemiz, başka şeylerden konuşmamız, birlikte tatile çıkmamız, yönetmenler, senaristler. 3 yıl sonra geri gelip tamam film falan çekmeye Hadi devam yapalım. etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim hikaye anlatma biçimlerimiz 70'leri falan geçtim, yönetmen sineması 60'lardaki stüdyo sineması örneklerine bile, yerli sinema örneklerine bile yaklaşamıyor. Ben eski mesela Cingöz Recai. Ayhan Işık'ın Cingöz Recai'si abi. Yok aynı değil. Mesela Onur Ünlü'nün Cingöz Recai'sini suya götürür, susuz getirir. Yani. Şu an aslında biraz daha sinemada hani ağır olmasın da skeç gibi çekiliyor her şey çünkü biraz da ondan dolayı değil mi? Tabii o köprü sahneleri falan hiç çekmiyorlar artık Yani mesela. hani bir kamera bir şeyin arkasından takip edeyim yok. Anca drone'la hani zahmet olacak gibi niye geliyor. Plan sekans çok az görür olduk. Birkaç yönetmen de görür Evet olduk. abi. Onun dışında kolay abi. plan sekans izlemez olduk. Ya yani. Natup Baytan mesela. Metrelerce şaryo döşettirir. Tabii. Tamam mı? O şaryoyla ama mesela şu an izliyorum hala böyle bir sahne var abi. Toprağın Teri filminde adam köy boyunca kaçıyor. Ya kameranın onu bir takip edişi var. Şu an var ya o festivalde ya da gişede böyle şişinerek gezinen hiçbir yönetmen o sahneyi çekemez abi. Pandemide 1942 diye hatırlıyorum. 1942 diye bir İkinci Dünya Savaşı'nın Evet. filmi var. Ben bizim Matruşka'yı yaparken senaryoyu onun soundtrack'ini dinleyerek yazdım. Ben o filme bayıldım. Çünkü o kamera bitmedi. Evet abi. Yani o hatırlarsan bir vadi geçiyor adam. Evet. O adamı biz bırakamıyoruz. Evet. Biz babamla hani gidelim bir çay koyalım, durduralım şunu. Yapamadık yani.
Abi işte bu tamamen unutuldu Türk sinemasında. Yani Türk sinemasında ya da platformlarda. Yani ben sadece konuşan koca kafalar görüyorum. Evet. Böyle. Bir de hani üstüme geliyor. Ekranı dolduruyor böyle o koca kafalar. Ya bunu büyük bir perdede falan izlemenin de bir mantığı yok. Festival filmleri için de aynı eleştiriyi yapabilirim. Mesela o aradığım geniş planları, görselliği, bir sinema filminin getirmesi gereken görselliği Ümit abinin filminde buldum ben. Çünkü adam sinemacı. Hatta Yeşilçam'dan gelen bir sinemacı. Yani Yeşilçam diye tukaka edilen şey şimdiki sinemadan çok daha üstün bana göre. Adamlar o zaman o imkansızlıklarla abi işte birbirlerinden makaralarla film çalarak yani bu arkadaşın o dönemlerde. Baturan ne haber Tabii, falan derken oradan adamı bunu film çalıyor makarayla gidip filmini tamamlıyor. O dönemin sinemacıları daha iyi hikaye anlatıyor, daha iyi görsellikler yakalıyor. Yani bana göre Türk sinemasının en iyi yönetmenidir. Herkesin yönetmeni farklı işte. Ömer Kavur denir, işte Metin Aksan denir falan filan. Bana göre Atıf Yılmaz abi. Çünkü Atıf Yılmaz'ın enteresan bir olayı var. Hem gişe hem festival yani hem eleştirmen hem seyirci. İkisini birden yakalayabilen Türk sinemasındaki en baba yönetmen. Müthiş filmleri var abi. Müthiş ve cesur bir adam. Bir de geçmişe baktığın zaman hani izleyip de hani Aynen abi. yani bu okeydir diyemeyeceğin işi Aynen abi. çok zor. Aynen. Peki abi hazır bu kadar konuşmuşken yazıyorsun da bu işin içindesin. Var mı aklında bir şey? Hani sen de yazmak istiyor musun? Yani çekmek istiyor musun daha doğrusu pardon. Ya ben olduğum kısımdan çok memnunum. Bana da çok zahmetli geliyor film çekme işi. Yani şöyle ben çekmek istediğim filmi çekemem. Şimdi mesela festivale gidiyoruz. Film izliyoruz. Mesela benim sinema yazar arkadaşlarım sohbet ederken şöyle söylüyorlar. Abi biz de çekelim bir film. Seneye biz de yarıştıralım. Şuraya başvuralım. Buradan para bulalım. Çünkü izledikleri şeyin kendileri de çekebilir olduklarını düşünüyorlar. Yani şöyle ben mesela hocanın bir tablosuna baktığım zaman Yalçın Hoca'nın ben bunu çizemem diyorum. O onun ustalığı ve hayranlık verici bir ustalık. Sanat bana göre öyle yani. Ben bunu evde yaparım dediğin anda bence o sanat değil. Ben çekmek istediğim filmi kafamda oynatıyorum. Yazıyorum da senaryosunu falan ama ben bunu çekemem. Yani ben bu kadar zahmete katlanamam. Çünkü film çekmek delilik abi. Film çekmek manyaklık yani. Bu kadar insanı idare de edemem. Deliririm ben yani böyle şey. Adam bıçaklarım sette. Anlıyor musun böyle? O yüzden ben hiç bulaşmayayım diyorum o tarafa. Düzgün. Kalemle bıçak mı? Yo ben yani Yok, hayır, yazıyorum. yazar- o yüzden söylüyorum, yazarak. Yani eleştirmenler için hep derler zaten. Eleştirmen dediğin işte yönetmen olamamış hasetin tekidir falan diye. Ben de mesela Komedi. ilk olmak istediğim şey film yönetmeni olmaktı. Bana 10 yaşında ne olmak istiyorsun dediklerinde film yönetmeni olmak istiyordum ama ben istediğim yönetmeni şu anki Türkiye'deki sinema yapma, film yapma şartlarında oluşturamam. Dolayısıyla da hiç girmeyeyim o şeye yani. Peki gelecek Ama projelerin yazarım. neler merak ediyorum. Gelecek projelerim YouTube kanalıma söz verdiğim gibi videolar çekmek. İşte Yalçın Hoca'yla daha uzun yıllar çalışmak. Vallahi şöyle aslında düzgün bir platform oluşturup bu kısacılar, belgeselciler var ya onların sesini daha çok duyurmak istiyorum. Yani böyle biraz Don Kişotluk yapayım. Hatta para harcamak gerekiyorsa biraz para harcayayım. Türkiye'de Mesela- bununla ilgili oluşum Evet, başladı. evet. Mesela kısa yani bu yıl değil de 2025'te bunu başlatacağım. Birkaç kısa film festivali belirleyip onların yöneticileriyle de işte böyle istişare edip o festivallerde öteki sinema ödülü vermek istiyorum. Yani kısacıya ödül vermek istiyorum abi. Sonra da bu çocuklar için başka neler yapılabilir? Bunların formüllerini ama daha önce de denendi bu. Ya yozlaşıyor bu tür şeyler ya da amacına ulaşmıyor. Benim buradan yani bunu yaparak bir ayrıcalık sağlamak gibi bir niyetim, isteğim yok. Hakikaten çocuğa yani kısayı çeken gence değsin, onun işine yarasın istiyorum. Çünkü bu ayrımcılık benim cidden sinirlerimi bozuyor. Eskiden daha fazlaydı. Ben mesela 2010 yılında Elazığ'a gittiğimde kısacıları yetimhaneye göndermişler konaklatmak için. Biz şehrin en iyi otelinde kalıyoruz. Kısacılar yetimhaneye. Ve ben orada cingar çıkarmıştım. Kısacılar bizimle aynı oda. Yani ben odamı bir kısacıyla paylaştım. Ne güzel. Çoğu arkadaşımız da buna katılmadı bu arada. O zaman üzmüştü beni. Ama hallettik neyse. Şimdi de mesela öyle. Yani bir festivale gittiğim zaman şunu görüyorum abi. Altın Portakal yapmamış gerçi bunu. Altın Portakal'da mesela kısacılar daha iyi otelde kaldı. Yani bir hiyerarşi var orada.
Uzun metrajcılar en iyi otel. Böyle güzel şartlar, eğlenceler. Sinema yazarları alt otel. İşte kısacılar, belgeselciler en dip otel ya da başka bir şey. Çünkü filmlerini yaparken Konuk çok para evi. harcamıyorlar. Ondan. Aynen. Öbürlerine Neyse. daha çok para yapsın. Aynen böyle ve bence mesela festivallerin şunu da yapması lazım. Belki biz işte festivallere bu konuda destek veririz. Bu çocukların filmini gösterirken bunlara güzel paralar ödesinler abi. Yani bu çocukların yeniden film çekebiliyor olması, sistemin içinde dolaşabiliyor olması önemli. Peki bizim formatımız gereği kamera arkasında da soruyorum ben. Ekipten merak ettiğiniz sorular var mı? Müge daha yeni uzun metrajını bitirdi. Öyle mi? Evet, daha hani kurgusuna oturacak. Onun için belki dedim soru gelebilir. Senden var mı? Kadın Ya, yani klişe olmasın da ben şöyle bir soru sormak isterim. Hayatında hiç film izlememiş, dizi izlememiş, böyle bir şey izlememiş birine böyle 2-3 tane film ne önerirsiniz mesela? İlk üçünüz gibi, yani hiç izlememiş birine ama böyle hani kült olur olmaz falan. Yani orada büyük filmler var. Ha şöyle söyleyeyim sana, mesela küçük film de önereyim. Mesela Godfather'ı izlesin. Yani çünkü mükemmel sinema yani. Nasıl yaptılar o filmi bilmiyorum. Bence aynı ekip bir yıl sonra, gerçi Baba 2'yi çektiler ama aradan yıllar geçti. Baba 3 mesela dökülüyor falan böyle. Üçüncü jenerasyon hep öyle var. Aynen. Ama mesela 80'lerde küçük bir film vardı, Local Hero diye. Bu filmi de pek kişi bilmez. Ama mesela Tarantino'nun en sevdiği filmlerden, benim de en sevdiğim filmlerden. Ben bunu video kaset kiralama dönemlerinde keşfetmiştim. Ben mesela 3 ayda bir Local Hero'yu izlerim. Çünkü Local Hero mesela intiharın eşiğindeki birine seyrettirilebilecek bir film abi böyle. Dünyanın en sıkıcı İskoç kasabasında geçen bir hikaye. Kasabaya bir yabancı geliyor ve hikaye şey yapıyor. Çok tatlı, çok güzel bir film ve inanılmaz sinema. Ama mesela düşük bütçe. Oyuncular sağlam. Charlton Heston falan oynuyor. Ama düşük bütçe. Böyle bir şey olabilir. Ya çok fazla film var yani. Hiç film izlememiş, hiç dizi izlememiş. Ben dizi seyircisi değilim bu arada. Seyrettiğim çok nadir diziler var. Yani Lost'tan sonra Game of Thrones var bende. Mesela arada, ya mesela ben Breaking Bad izlemedim. Mad Men seyrettin mi? Mad Men de izlemedim. Abi ben dizici değilim. Filmden sıra Best gelmiyor. of'um. Ha şunu da söyleyeyim. Filmden sıra gelmiyor. Çünkü dizi onlarca bölüm, sezonlarca sürüyor. Böyle bir vaktim yok. Çünkü bir sürü film yağıyor üstüme. Ben Online Film Critics Society üyesiyim. Bak şimdi sezon başladı. Ocak, Şubat'a kadar sürekli film linki gelecek. Peki iyi Seyret, hatırlayabiliyor musun? bitmiyor. Mesela ben bir dönem hani üniversite zamanları da şey bitiriyorduk. O zamanlar VCD şeyler, DVX'ler çıkmamıştı. Aha. Gider VCD'den kiralardık ya. Evet. O kadar ki hani bir VCD'ci bitiriyordum ben. Bu bitti, tamam başkasını alayım falan diyordum. Ve bir yerden sonra şunu anladım ben. Ben artık ne izlediğimi bilmiyorum. Ve biri bana film seyrettin mi, şu filmi seyrettin mi dediğinde direkt hayır diyorum. Sonra filmi açıyorlar, bir 15 dakika geçiyor, ben bunu izledim diyorum. Hatta şu olacak diyorum. Evet. Sen aklına tutuyorsun herhalde, ben tutamıyorum. Bak biz bunları yazdık. Tamam mı? Bunlarla anlattık. Bunları anlattık. Şöyle, bu yazımın başlığı da şu: bu kadar çok şeyi seyretmek zorunda mıyız? Değil mi? Öncelikle bu kadar çok film izlemek zorunda değiliz. Bu kadar çok dizi izlemek zorunda da değiliz. Bu platformların bize ittirdiği bir şey. Yani izle, yeni bir şey Tüket. izle, yeni bir şey izle. Ve biz artık sadece ekrana bakan, izleyen, seyirci. Bu seyirci olma duygusu da bu arada pekişiyor mesela. Bu işte çocukları öldürüyorlar hastanelerde, ona da seyirci kalıyorsun. Evet, aynen. Tamam mı? Ya asıl böyle senin eylemselliğini elinden alan bir şeydir seyirci olmak. Bu kadar çok şey seyretmek zorunda değiliz. Çünkü seyrettiğimize karşı duyarsızlaşıyoruz. Film eleştirmeninin vazifesi de burada başlıyor abi. Size, yani seyirciye seyretmesi gereken şeyi bak diyoruz. İşte böyle biz buradan böyle 500 tane dandik şeyi biz izledik sizin için. Aradan da böyle 2-3 tane pırıl pırıl şeyi bulduk. Bunları izle. Seyirci falan Zaman demeyin. harcama, Ha, kaçırma. bana diye. göre kılavuzdur yani film eleştirmeni seyirci için. Bir rehberdir. Bir deniz feneridir. Abartayım falan böyle. Dünyanın ucundaki deniz feneridir falan. Bu kadar çok şey seyretmek zorunda değiliz. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Niye? Çünkü ben bir solağım. Solak hafızası diye bir şey Ondan var. dolayı. Hatta benim arkadaşlarımın en şaşırdığı şey şudur. Ben herhangi bir şey, yani zapping yaparken televizyonda ya da böyle şey yaparken tek bir kare gördüğümde filmin adını söylerim. Of, çok iyiymiş. Tamam ya, seyrettiysem sadece tek bir karesi. Yani bu arada bazen kareden hatırlamıyorum. Color'ından hatırlıyorum. Soundtrack'inden hatırlıyorum. Ama
1-2 saniye görmem yeterli. Küçük bir anahtar kelime yetiyor yani. Evet, o yüzden de Google'a bakmadan yazı yazabilen eleştirmen kuşağının bir temsilcisi olarak geliyorum. Vallahi bu kadar çok şey izlemek zorunda değil hiç kimse. İyi şeyleri izlemek lazım. Peki bir soruyu atlamışım. Onu ben de önemli bir soru benim için. Şu sinemanın toplumsal değişim üzerindeki etkisinin hakkında ne düşünüyorsun? Toplumu değiştiriyor. Hatta toplumu değiştirici rolü çoktan keşfedildiği için bence değiştiriciden manipüle ediciye dönüşmüş durumda. Sinema ve uzantıları yani. Örneğin Platform işte işleri, şu anda televizyon işte dizileri. Plazalardaki mafya dizilerinin artışı Evet. toplumdaki hareketlerin de aynı benzer uyması. Ben mesela işte bunu da yazdım. Davranma biçimlerimizi değiştiriyor. Evet. Yani mesela trafikte işte biri geldi önüne kırdı böyle. Sen adamla mesela dağıt yaptın falan, adam şey yaptı mesela, ya biraz dikkatli olun lütfen falan. O da özür dilerim falan dedi, bitti değil mi? Ama dizi izliyoruz sürekli. Mesela ben Türk insanının artık televizyon yoluyla öğrendiğini düşünüyorum. Sinema ve televizyon öğretir. Mesela işte muma üflüyoruz, doğum günü kutluyoruz değil mi? Bu işte Kodak'ın bir fotoğraf makinesi için düşük ışıkta çekim yapabilen bir fotoğraf makinesini lanse etmek için yaptığı bir reklam kampanyasından sonra aslında hayatımıza girmiş bir şey. Ya da işte şu an bildiğimiz Noel Baba Coca-Cola'nın reklam şeyi ya. Sinemada da öyle. Ya da işte eğilerek, diz çöküp, alyans uzatarak evlenme teklif etme falan filan. Mesela bu davranış kalıplarını biz filmlerle, dizilerle öğrendik ve hala öğrenmeye devam ediyoruz. Akşam mesela gidin bu akşam herhangi bir kanalı açın. Şu kanalı açın demiyorum. Dizi izleyin. İlk dakikasından son dakikasına kadar feryat, figan, bağırış, çağırış. Ve bu yüzden artık bu toplum sadece bağırarak, çağırarak kendini ifade ediyor. Sakinlik bitti, sükunet bitti, uzlaşma arayışı bitti. Çünkü neden biliyor musun? Yani her Türk oyuncu doğar bana göre. Yani her Türk asker doğar diye bir laf ama bana göre her Türk oyuncu doğar. Ben hayatımda bu kadar oyuncu olmak isteyen bir ülke insanına rastlamadım abi. Çünkü ben bu arada içinde oyuncu olma ihtirası olmadan oyuncu olabilen tek kişiyim Türkiye'de. Okan abinin oyunlarında 2014'ten 2023'e kadar oynadım. Ve Okan abinin ittirmesiyle oldu bu. Ben istemedim. Bana zorla yaptırıldı. Neyse, buradan sesleniyorum. buradan sesleniyorum. Ben yıllarca neyse karın tokluğuna falan arada Develi'den yemek geliyordu, arada yiyorduk onu. Yok sağ olsun Okan abi çok güzel kapılar açtı bize. Bu oyuncu olmak isteyen halk dizide seyrettiğini nerede uyguluyor sence? O oyunculuğu nerede veriyor? Şişiniyor hı falan. Abi savcıyı tehdit eden adam videosunu izledin mi? O bile oynuyor orada. Böyle benimle bir resim çektireceksin. Sosyal medyana koyacaksın. Direkt mimik yapıyor. Sesine tonlama veriyor. Karakter oluyor herif orada. Buradan zehirleniyoruz. Çünkü eğitim sistemimiz berbat bir durumda. Doğru dürüst kaynağımız yok. Yani bizim yeniden olmaz bak bu arada olmaz ama bizim yeniden düzgün şeyler okuyan, düzgün eğitim alan, düzgün bir iletişim biçimine kavuşan toplum olmamız lazım. Fakat bu aşırı ticari televizyonculuk anlayışıyla bu olacak şey değil abi. Gündüz cinnet kuşağı var. İşte böyle o onun kaynını kesiyor, bu bunun teyzesiyle kaçıyor bilmem ne. Gece de bunların kurgu versiyonları var. Bütün 24 saat boyunca bir halka bu izlettiriyor. Bizimkiler dizisi gibi diziler dönmedikçe. Ya hani o da şey değil yani böyle yaşlı yorum gibi. Efendim ikinci bahar çok güzeldi. Ama Keşke için öyle söylüyorum. Ama hayır bahsettiğim şey de şu. Toplumunda herhangi bir böyle samimiyetle ilgili bir şey izlemiyoruz. Evet. Orada bir samimiyet vardı yani biz hani Ekmek Teknesi'nin, Süper Baba'nın vesaire izlediğimizde biz hani orta sınıf kalmadığı için ayrı konu da başka o da bir sosyolojik konu. Hani orta sınıfın birbiriyle olan iletişimini restleşse bile olay ne kadar da kalabileceğini bize anlatan, belki de hatırlatan bir noktaydı. Bak, şimdi o yok. Geçen Cem Yılmaz'ın bir röportajını izledim. Video röportaj. Mazhar Alanson'un evindeler. Mazhar Alanson'un misafir programı. Gain'de yayınlanan. Her şey çok güzel olacaktan konuşuyorlar. Orada şeyle ilgili konuştu. Hani bu büyük para alır, ilaçları satar. Evet. Sonra o para ceketinde kalır da yanar ya. Evet. Şu an mesela o parayı cekete sokma imkanı yok bu arada. Banknotlar o kadar küçüldü ki. Böyle ilaçları satıp büyük para aldığın zaman 2 tane bavul taşıman gerekiyor yanında. Artık restoran hesabı bile ödeyemiyorsun. Ben dedi yani bu adam burada dedi bir
kötü bir şey yapıyor, ahlaksız bir şey yapıyor. Bunun dedi bir zafere dönüşmesini istemedim dedi. Yani elinde bir şey kalmaması gerekiyordu zaten. Yitirmesi gerekiyordu. Yani hayırsız bir işten hayır gelmemesi gerektiğini falan. Çok doğru abi. Evet. Yani her şey çok güzel olacak. Ahlak satan, ahlak öğreticisi bir film değil. Ama orada yani hani haydan gelen huya gideri o sahnede veriyor değil mi? Yani sen bu işlere girersen sonunda böyle boktan biter falan diye. Ama bitirim komedisi diye adlandırdığım bir sürü komediye bakıyorum ben abi. Böyle çaldıkları, çırptıkları yanlarında Yanlarına kar. kalıyor. Tabii. Tamam mı? Yani böyle O da özendirici oluyor. ha, sen bunu topluma bunu böyle gösterirsen adam da okey der. Devam eder o kanalda. Dener şansını yani. Aynen ya. Tabii. Evet. Başka soru var mı? Benim Evet. var abi. Heh. Ben hocama şey sormak istiyorum. Bu bahsettiğiniz festivalde izlediğiniz 2 kısa filmden bir tanesini sizin gözünüzde ayıran şeyler neydi? Bir tanesi bilim kurguydu. Bizde bilim kurgu yani tür sineması, janr sineması çok girilen bir alan değil. Hayal gücümüzü sınırlıyoruz. Türkler fantastik sever aslında. Mesela korku filmi izlemeyi, fantastik bilim kurgu filmi izlemeyi dünyadaki diğer toplumlardan daha bile sevdiklerini düşünüyorum. Ben de öyleyim, öyle bir seyirciyim. Ama üretime gelince o tür örnekleri çok görmüyoruz. Burada da reenkarnasyon üzerine çok güzel, etkili bir hikaye vardı. Neşeliydi ve kısa filmdi yani. Kısa filmdi. Bazı filmler kısa film taklidi yapan orta metrajlar. Bana gönderdi bir arkadaş 47 dakikalık kısa filmini. Yani dedim ki 10 dakika daha ekle festivale gönder, yarıştır falan böyle şey. O yüzden beğendim. Yani orada bir cesaret örneği vardı, bir pırıltı vardı, bir mizah yani vardı. O çocuğun yani o yönetmen arkadaşımızın arayışı hoşuma gitti. Diğer bir beğendiğim kısa filmde de o mesela tam tersi kısa film mantığına çok uymuyor. Bir kesit yani hani başlayıp biten bir hikayeden ziyade bir kesitti. Ama orada da mesela yönetmen arkadaşımızın yaptığı şeye verdiği emek ve o resmen çektiği şeye aşık olmuş. Ama bu şey bir aşık olma değil. Hani aşık olduğunu güzelleştirmeye çalışmış. Yani annenin çocuğuna aşık olup onun saçını taraması, yüzünü okşaması Daha iyi falan anlatmak, filan. Evet. göstermek için. O çaba da çok hoşuma gitti. Ve bunu gördüğüm zaman şey yapıyorum. Ama mesela uzun metraja geçtiğimde bakıyorum. Görüyorum ki vay alçak diyorum. Tek derdin gelip bu festivalde yarışmakmış. Burada uzun metraj yönetmeni olarak caka satmakmış. Başka hiçbir derdinin olmadığını görüyorum ve mesela işten de nefret ediyorum. Yönetmenin de üstünü çiziyorum. Ya da altını çiziyorum diyeyim daha sonra şey yapmak için falan böyle. Artık eskiden onları yazılarını yazardım. Kötülerini artık hiç bahsetmiyorum bile yani. Buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle sinema salonunda şu fiyatları bir düşürsünler. Gidemiyoruz ki. Yani getirdikleri vizyon filmi de olsa, eski film de olsa çok pahalı. Burada hem Yani seni gerçekten destekleyen, çok pahalı evet, yani. burada hem seni destekleyen hem de desteklemeyen iki cevabım var. Bu iki cevabı kendime de veriyorum. Sinema salonu, yani sinema bileti Türkiye'de her zaman 6-8 dolar aralığında değişiyor. Şu anda işte 8 doları hesap ettiğin zaman 200 küsür lira, 250 lira gibi bir şey oluyor. Aslında aynı yani bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce de 8 dolar falandı. Ama benim gençliğimde sinema çok ucuzdu. Ben mesela evden aldığım harçlıkla Gölcük'ten otobüse binip İzmit'e gidiyordum. Altınoluk sinemasında bir film izliyordum. Oradan Orduevi sinemasına, oradan da Seka sinemasına Meşhur gidip oldu, evet. 3 sinemada 3 film izleyip köfte ekmek yiyip caminin orada sonra da otobüse binip geri dönüyordum eve. Bunu cep harçlığıyla, günlük cep harçlığıyla yapabiliyordum. Tabii. Böyle bir şeyin artık imkanı yok. Ama tabii her şey pahalı. Yani işte 2 gün önce arkadaşımla oturuyorum. Birer kahve içiyoruz, birer tost gibi bir şeyler yiyoruz falan böyle. Onlara da değişik isimler koyuyorlar daha Tabii. fiyatlandırabilmek için. Aynen öyle. Bahar tostu. Paketler falan. Bilmem ne. 1100 lira para ödüyoruz. Çok para. Sinema da öyle çok para. 2 kişi bir filme gitmenin maliyeti işte büfeden aldıklarına falan 1000 lira. Gençler bunu karşılayamaz. Zamanında Sinemia diye bir oluşum vardı. O çok böyle can kurtaran gibi bir şeydi. Bir Ben dönemde. o ilk iş oğluma çıkarmıştım Sinemia kartını mesela. Çünkü bir kartın vardı ve ay boyunca istediğin kadar filme gidiyordun o kartı gösterip. Aylık bir para ödüyordun. Siz ona yetişemediniz. Tabii, bilmezsiniz bilmezler. falan. Neyse şimdi yok öyle bir şey. Çünkü bazı zeki arkadaşlarımız
şu an gişeye, sinemalara, salonlara film çekmeyen, platformlara işi yapan bazı zeki arkadaşlarımız gidip bakanı yağlıya ballıya bir sinema yasası geçirttiler. Evet, Ve o sinema yasası yüzünden bu tür oluşumlar, bu tür promosyonlar ortadan kalktı. Sadakat programı olması lazım. Mesela ben Kadıköy sinemasında şunu yapmak isterim sahibi olsam. Benim annemle babamın zamanında da varmış. Annem anlatırdı. Biz işte Güneş Sineması diye bir sinema vardı. Aylık abonman alırdık orada. Yani aylık bir para ödüyorsun ve gelen her filmi gidip izleyebiliyorsun abi. Kombine. Evet, herhangi bir seans makinesi o hale gidip izleyebiliyorsun. Tabii. Sinemanın şu an buna yine ihtiyacı var. Mesela sen atıyorum Kadıköy sinemasından böyle bir şey alacaksın. Rex'ten alacaktın da yıkıyorlar abi. Ya o ayrı bir dava yani. Bir de ben asıl sorunun içerik olduğunu düşünüyorum. Bak Dune 2 doldurdu salonları falan filan ama çok az film geliyor artık öyle. Yani böyle salonları dolduracak içerik de az. O parayı vermeye O zaman da diyorsun ki ya bu parayı vermeye değmez. Bir de Türkiye'deki korsan yayıncılık yüzünden internete düşme şu bu falan aralığı çok hızlı. Ben Yani kendim sinemacı olarak diyorum yani evet yapmamam gereken bir şey ama diyorum ki zaten bir ay sonra yapman gelecek. gereken bir şey. Özellikle Online'a sinemacı niye olarak. sinemaya gideyim diyorum kendime. Tamam, araya girmem lazım. Çok da keyifli gidiyor, o yüzden bölmek istiyorum. Taş, kağıt, makas oynayalım. Çünkü orada da soru girecek. Tamam. O soruyu oraya kullanalım. Tamam. Hazır mıyız? Şöyle elde tutuyoruz, biraz yukarıda Tamam. tık yapacağız. Ben Anladın çok iyi değilimdir ama mı? böyle. Bunun iyisi zaten beni darmadağın etti hepsi. Öyle Yani mi? konuklar da darmadağın etti. İyi, Herkes hadi bana bakalım. sordu. 3 olan kazanıyor. 1-0 öndeyim. 2-0. 3-0 öndeyim. Yenildim. Evet, şimdi soru varsa gelsin. Bunu orada kullanalım. Yenildim. Bu festivallerle yani sizin beğendiğiniz filmler arasındaki farkı sağlayan şey ne mesela ya da bu teşvik Anladım doğru ben. yerlere gidiyor Evet. mu? Aslında sormak istediğim şey var. Anladım. Mesela yıllar önce Altın Portakal'da Kadir İnanır'ın bir filminde oynayan bir Rus kızcağızına kötü oynamıyordu ama öyle ödüllendirilecek bir performansı da yoktu. En iyi kadın oyuncu ödülünü verdiler. Tamam mı? Küçük bir şey. Dedim ki bu kız Türk sinema endüstrisinde çalışmayacak. Bir daha film bile çekmeyecek bu ülkede. Niye ödülü ona verdiniz diye sorguladım. Kızdılar mesela bana o zaman. Ve hakikaten dediğim oldu. O kızı unuttuk mesela o filmden sonra. Bizim endüstrimize, bizim sinema sektörümüze çalışan biri olmadı. Verdik ödülü gitti. Neyse. Şöyle. Bana sorarsan Altın Koza'da, Adana'dan, Antalya'da da Antalya Otosanayi'nden 6 tane usta getirsek, filmleri onlara izletirsek daha hakkaniyetli sonuçlar çıkar. Neden? Hatta ben diyorum ki bütün jürinin bu sektör dışındaki yani biri kasap, biri manav, biri doktor falan olsun böyle. İzleyici. Evet. Sektör çok dar. Yani bu bardağın içinde 30 kişi var. Sen bu 30 kişiyle film yapıyorsun, festival yapıyorsun. Bunlardan jüri yapıyorsun, yapımcı yapıyorsun. Bunlar birbirlerini tanıyorlar. Ya seviyorlar ya nefret ediyorlar. Mesela Ümit abinin festivallerde hak ettiği ödülleri yıllardır alamayışının sebebi budur. Kıskançlıklar devreye giriyor. Ve sen ağzınla kuş tutsan yaranamayacağın bir yere geliyorsun. Ve işte arkadaş, hısım, akraba, yani biz Instagram'da dolaşan bir video da var. Yani bir profesör orada söylüyor. Türkiye'de bir toplum yok, bir kabile var diye. Biz kabileciyiz yani, klancıyız. Sinema yazarlarının da kabilesi var, kabileleri var. Yapımcıların da kabileleri var, festivalcilerin de kabileleri var. Bu kabilelerin neresindesin? İçinde misin, dışında mısın? Ödülün de buna göre gelir. Eğer o kabileye ait değilsen, okey. Yani isim vermeyeceğim bu sefer. Artık onu hırpalamaktan çünkü sıkıldım. Ama bir sinemacıya bir festivalde, yani festivali yapan grup bir yıl 10 tane ödül verip ertesi yıl atölye yaptırıp ertesi yıl jüriye koyup tek bir film bak. Ve bana göre çok kötü bir film. Devam ediyorlar. Çünkü o kabileden. İşte hep neredeyse bütün videolarda söylediğim şey aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni. İzleyin bu filmi çocuklar. Yavuz Turgul'un filmi finalde diyor işte. Niye olmadı diyor ya.
Diyor kötü bir film çektin. İyi diyor onlar da kötü film çekiyor. Onları niye övüyorlar? Çünkü diyor sen çemberin dışındasın. İşte bu çemberin içine girmek girmemek ve ne yazık ki sinemacılar, genç sinemacılar bu çemberleri anladıklarında hani işte burada da Jedi mısın, Sith misin? Çoğu kişi gücün karanlık tarafına geçiyor abi. Geçince de zaten ben bunu başka bölümde anlatmıştım. Sen mesela Paylaşılacak. uzun metrajını kurguluyorsun, festivallere de göndereceksin. Mesela bunu ilk elden tecrübe edeceksin. Ben mesela yeni eleştirmenlerin en sevdikleri abilerinden biriyimdir. Böyle. Murat abi falan. Ben de desteklerim böyle. Onların festivallere gitmelerini sağlarım şu bu. Sonra da ilk terk ettikleri abilerimde. Evet. Çünkü ben çemberin dışındayım. O yüzden o çembere girmek için diyeti ödemeliler yani. Bana selam bile vermemeleri gerekiyor. Bu da ikinci oyunumuz. Seçtim. Bir de harf için, isim için de baş harf seçiyorsun. Baş harf nereden bu? Ha şunlardan. Evet, Scrabble harflerinden. Evet, B. Tamam. Şimdi yani sen hep de 70'ler geliyor. Evet. 77 yaşındaki 77 B ile yaşındaki başlayan. Bartolomeos'a mutlaka Bu kamera abi, kendi Tamam. kamerada. 77 yaşındaki Bartolomeos mutlaka bir kere Atlas sinemasındaki sinema müzesini ziyaret etmelisin. Değil. Müthiş. Bu arada bizim bütün gençlerimiz orayı ziyaret etsin. Acayip güzel iş yaptılar Çok abi güzel. yani Bence de çok böyle. beğeniyorum. Ama sadece influencerlar gidip o Gulyabani'nin önünde fotoğraf çektirip Ben ondan dönüyorlar anlamıyorum. yani. Bu arada bir kere de gelecek bir şey değil, gezilecek bir şey değil. Aynen. Bayağı zaman harcanacak bir yer yani. Bak benim en sevdiğim sinema müzesi Frankfurt'taki sinema müzesi. Çok iyiydi. Bir de orada Alien benim çok sevdiğim bir film olduğu için Alien'la ilgili bir sürü materyal vardı. Bayılmıştım. Yani o seviyede bir müze değil ama bu da Bu kötü değil bence. Türk sineması için çok önemli bir müze. değil bence İyi ki de. yapmışlar. İnşallah devamı da gelir böyle İnşallah. şeyler. Teşekkür ederiz. Ben İyi ki geldin. Teşekkür Doya ederim. doya konuştuk. İyi ki çağırdınız. Artık araya girmek zorunda kaldım ama hakikaten bitmez çünkü ben çok keyifle dinliyorum ve izliyorum. Arkadaşlarım da hani hepimiz böyle vampir gibi bekliyoruz böyle hani bir şey daha soralım diye. Çok teşekkür ederim. Yani çok dolu dolu oldu. Çok sağ ol. Çok Tamam. iyi ki geldin. Programın sonunda sevgili Gülse. Vural Çelik'le ilgili. Ona Allah rahmet eylesin. Allah Sevdiğim rahmet biriydi benim eylesin. Vural. Evet, Yani severdik. severim. Ben tanışmıyordum da ama izlediğim için. Ben tanışıyorum, tanırım. Şeydi yani böyle bak bunu söyleyeyim bitsin o zaman. Tamam. İşte bu çemberin dışında olduğun zaman sende bir aidiyet problemi yaratıyorlar. Yani o aidiyetsizlik duygusu da kızgın, sitemkar birine çeviriyor insanı. Vural da öyle biriydi yani. O çemberin içine bir türlü sokulmayan adamlardan biriydi. Hani bu da olay şu abi. Set bittikten sonra içmeye giden arkadaşlar, bir de çağrılmayan arkadaş var ya. Evet. İşte Sen sıkılırsın. eyvallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler tekrar. Çok sağ ol. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bakın görüyorsunuz ne kadar değerli isimler geliyor. Daha da arkasının gelmesini istiyoruz. Ve daha yeni sorular, aynı soruları da başka açıdan bakış kimler gelebilir onları da mutlaka yorumlara yazın. Ne kadar çok yorum gelirse, ne kadar çok abonemiz olursa o kadar etkileşim alırız. Teşekkürler.